düz kenarın birleşmesi de bu şekilde olur. Evet arkadaşlar, bundan başka bir de bunun içine 2 tane kağıt alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Böyle. Bunları yaptıktan sonra zaten arkadaşlar şey bitiyor. Yapılacak işler bitiyor. Direkt dikişe geçeceğiz. Bu da zannediyorum 3 video falan olur. Çünkü detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Hani o kadar emek veriyorum. En azından izleyenler işine yarasın. Yani video çekmiş olmak için video çekmeyeceğim. Bakın şöyle geldim. Şimdi buradan şöyle şuraya bir kare yapacağım. Şöyle buradan şimdi şu ara açık, bir kağıt daha aldım ve onu da şu aradan dışarıya çıkıyorum. Şöyle. Şöyle. Buradan. Bakın ikinci köşeyi de yaptım. Gördünüz mü? Şimdi bu arada şöyle dışarıya çıkacağız. Evet. Evet arkadaşlar, bakın. Şöyle iki köşeyi yaptıktan sonra aynen böyle geleceğim. Üçüncü köşeyi yapacağım. Dördüncü köşeyi yapıp şurada birleştirme yapacağız. Arkadaşlar bakın. Şu şekilde şu kısmın birleşmesini göstereceğim. Bunu birleştirmek için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. İkisini yakalıyorum ve bunun ikisini tam şu aradan şöyle içeriye geçiriyorum. Bu şekilde şöyle çekiyorum. Bakın. Sonra birini şöyle bu tarafa, birini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı şunun içine, şuraya döndürüyorum. Bu tarafa yatırdığımı da şuraya yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde yerleştiriyorum. Böylece bu ikinci katmanda bitmiş oluyor. Şu büyüğü yaptık. Şu ikinci katman biraz önce yaptık. Bunun dışında bir de arkadaşlar şöyle bunun içine aynı sistem, aynı arkadaşlar. Sistem aynı. Böyle ortaya da göbek kısmına bir büyük parça daha yapacağız. Bunun dışında bir de şöyle minik kareler yapacağız. Bu kareleri de yapmak için ne yapıyorum? Şu katladığım kağıdım var ya, şunu şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Yarısını alıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve birleştiriyorum. Kestiğim diğer yarıyı alıyorum. Bunu şunun içinden geçiriyorum. Bakın şuradan şöyle geçiriyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Dönüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp
şu araya yerleştiriyorum. Bu şekilde. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın. Şu aralara da böyle minik kareler yapacağız. Ve artık bunları dikime geçiyoruz. Bunların arkadaşlar tek tek resimlerini çekeceğim. Ve videonun içinde paylaşacağım. Bakın. Hepsini hazırladım. Şimdi dikişe başlıyorum. Önce şunu dikeceğiz. Dikmek için şuradan başlıyorum. İğnemi buradan geçiriyorum. Şöyle ve düğümün içinden geçip şu vaziyette düğümü içeriye saklayacağız. İğnem burada. Önce şu arayı dikeceğiz. Bu arayı kapatmamız gerekiyor. Ben böyle aşağıya iniyorum. Şimdi arkadaşlar kağıdımı bu şekilde tutuyorum. Şunu böyle koyup şuradan itibaren tutturmaya başlıyoruz. Şöyle. Zigzag olarak dikiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ipi hep böyle şu şekilde düz çekin. Sakın şöyle çekmeyin. Kağıdı yırtarsınız. Bu şekilde böyle zikzak olarak gidiyoruz. Belli aralıklarla sabitleme yapalım. Mesela buraya ben bir sabitleme yapayım. Şunun için ne yapıyorum? Ters dönüyorum. Şuradan giriyorum. Ve buraya bu ikisini sabitliyorum. Şöyle. Yine zikzak olarak gidiyoruz. Mesela arkadaşlar şurada yine sabitleyelim. Dedim ya belli aralıklarla bu geri dönüp sabitleme işini yaparsak daha sağlıklı olur. Ben tek kanat yaptım arkadaşlar. Siz isterseniz çift kanat da yapabilirsiniz bunu. Daha önceki videolarda da belirttiğim gibi çift kanatlar bana çok kalın geliyor. Gücüm yetmediği için
tek kanat yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar bunu böyle dikeceğim. Şöyle ikinci katı diktim. Şu en son dip katı dikeceğim. Onu da bu şekilde koyuyorum. İpim burada. Aynen şurada yaptığım gibi zikzak olarak dikerek gideceğim. İpi hep böyle düz çekin. Mutlaka şöyle çekmeyin. Kağıdı yırtarsınız. Bunlar dikildikten sonra arkadaşlar şunları şöyle koyacağım. Ve bunların da şöyle dört tarafını dikeceğim tek tek. Bu şekilde bunları da yerleştireceğim. Bu desenleri arkadaşlar ben böyle kafama göre yaptım. Bende fazla renk yok. İşte kahve, çikolata, çay poşetlerinden ve kraft kağıttan oluşan bir çanta oldu bu. Siz dilerseniz bunu renkli A4 kağıtlarla da bunları yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi 4 parçayı da diktim. Önce tabanı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için tabanı oluşturmak için önce bu 4 tane parçayı bu şekilde koyacağız. Arkadaşlar bu şekilde 4 parçayı birleştireceğiz. Şu kısımlarını önce dikip tabanı oluşturacağız. Daha sonra bu yan kısımları, şu iki yanı, burada şunu, burada bu tarafta bunları, bu tarafta da bununla bunu birleştirip çantayı bitirmiş olacağız. Şimdi bunu ben ekrana sığdıramadığım için tam şu anda gösteremedim. Ama bunun resmini çektim ve videonun içinde paylaşacağım. Oradan ne şekilde düzenlediğimi görürsünüz. Şimdi dikime geçiyorum. Şunu dikerek işe başlıyorum.